Hepinize merhabalar. Bugün neler var neler. Bakın. Arkadaşlar. Bugün kuzu kafes yapacağız. Yani kuzunun kral, taç ne derseniz deyin arkadaşlar. En lezzetli yeri muhtemelen bu şekli. Bunu ben ilk defa Nusret'te görmüştüm. Nusret yeni açıldığı zaman gitmiştim. İlk defa orada görmüştüm açıkçası. Ondan sonra zaten sosyal medya aracılığıyla bayağı yayıldı. Daha önce kanalda da bir kere kuzu tarak yapmıştık. O da sadece şu kısım, yani şu pirzolanın olduğu kısmı kullandığın zaman ona da kuzu tarak deniyor. Bazıları taç diyor falan. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün pişirme için Gurus mangalımı kullanacağım. Kömür olarak da yine şu kırmızı paketler var ya hep kullandığım. Bunları kullanacağım. Açıkçası bunun ete verdiği rengi ve lezzeti hoşuma gittiği için genelde bunu kullanıyorum bu tür işlerde. Şöyle yaklaşık olarak 2 kilo kadar bundan koydum. Bir de şu önceki kullanımdan birkaç tane kömür kalmış. Bunları da içine ekliyorum. 2 tane parafin tutuşturucuyu tutuşturuyorum. Kovayı üzerine bırakıyorum. Yan havalandırmayı açtım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar sürecek bu. Biz de bu arada etlerle uğraşabiliriz. Aşağı yukarı 20 dakika kadar geçti. Şöyle kömürlerim hazır. Şimdi ben mangalın şu sol tarafına kömürlerimi döküyorum. Ben etimi ayarlayana kadar birkaç dakika 2 havalandırmayı da açıyorum. Mangal birkaç dakika ısınsın. Kuzu kafes gerçekten çok böyle iddialı güzel bir et. Kuzunun zaten pirzolasını hepiniz bilirsiniz. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu kısımlar kuzunun kaburgaları. Şöyle boşluğa yakın olan kısımları biraz temizleniyor. Şu gördüğünüz kuzunun sırtı yani pirzolası. Şu kısım filetosu. Şurada da küçük küşlemesi üzerinde duruyor. Yani kuzunun en kıymetli etlerinin bir arada olduğu bir parça diyebiliriz buna. Arkadaşlar bunun dışındaki zarını, temizliğini, her şeyini kasaba yaptırdım ben. Kendiniz yapıyorsanız en fazla dikkat etmeniz gereken şöyle dışında bakın hiçbir şey yok. Şunun içerisinde bir zar olur. Şu zarın alınması gerekiyor. Alınmazsa eğer biraz şeklini bozar etinizin. Eğer alamayacak kadar ince ise bu şekilde kemiklerin diplerinden çizikler atın. Bu yine bunun açılmasını, toplanmasını engelleyecektir. Bugün bu ete ben sadece ve sadece tuz süreceğim. Ben açıkçası böyle başka bir şey bugün ihtiyaç görmüyorum. Belki son yeme esnasında isteğe bağlı biraz kekik eklenebilir. Ama pişme öncesinde koymayacağım. Öğüttüğüm bir kaya tuzum var. Bu kaya tuzuyla etimi bir tuzluyorum. Bu arada arkadaşlar şu dışındaki deriye şöyle birazcık çizikler atacağım. Bu hem tuzun içine geçmesini hem de sıcaklığı daha iyi iletmesini sağlayacak. Bu şekilde çok aşırı derin değil ama yağı geçecek kadar çizikler atıyoruz. Şimdi bu tarafını da tuzluyorum. Şu yağın olduğu kısımları biraz fazla tuz koyabilirsiniz. Çünkü yağ biliyorsunuz bir miktar akacak. Bu eridi mi damlayacak alta. O yüzden de bu tuzun da bir kısmı akacak. Şöyle birazcık aralarına yedirirsiniz. İyi olur. Evet arkadaşlar etlerle işimiz bitti. Artık mangala geçebiliriz. Şimdi etlerimin bir tanesini böyle yerleştireceğim. İkincisini de çok fazla buraya yakın olsun istemiyorum. O yüzden de bu şekilde yerleştirmeyi planlıyorum. Şimdi şöyle ucundan termometreyi takıyorum. Hatta şuralara koyalım ki burası ateşe daha yakın. İkincisini de yine şu noktadan takıyorum. Şöyle etin mümkün olduğu kadar derin kısmına koymaya çalışın. Yoksa bizi yanıltır.
Şöyle kurtaralım eti. Evet. Havalandırmalar açık. Ortalama 160 derecelerde pişirmeyi planlıyorum. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Sonra görüşürüz. Yaklaşık 20 dakika kadar oldu. Şu an bakın koyduğumuz 2 tane termometre arasında çok fark çıkıyor. Sebebi şu. Bir tanesi şöyle ateşe daha yakın olduğu için burası biraz daha fazla pişiyor. Bunu hemen şöyle bir çevirelim. Bu etler arasındaki dengeyi şu şekilde sağlamamız lazım. Bunu da bakın şu kısmı biraz daha iyi pişmiş gözüküyor. Yani yağlar renk değiştirmeye başlamış. Şöyle mümkün olduğu kadar ateşten uzak dursunlar. Evet, bu şekilde devam ediyorum. An itibariyle 35-40 dakika kadar oldu. Şimdi bakın şunun üzerleri fazla kızarmadı. Burası kızardı. Şimdi bu iki etin de bir yerlerini değiştireceğim artık. Bakın görüyor musunuz farkı? Hatırlarsanız benim test videosunda şu kısmın bu kısımdan daha fazla pişirdiğini anlatmıştım size. İzlemeyen arkadaşlar varsa kanaldan bulabilir. Devam. Herhalde gözüküyordur. Artık arasındaki fark kapandı. Benim istediğim hedef noktaya da yaklaştık. Şöyle bir bakalım, bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ikisinin de üzerleri kızarmaya başladı. Şimdi ben şunu farklı noktalardan bir bakmak istiyorum. Çünkü büyük bir et sadece tek bir tarafından ölçmek doğru olmaz. Şu an bakın burası, yani benim diğer termometremin takılı olduğu yer 59. Yani bununla aynı gösteriyor. Şuralara bakalım. Buralar 61'lere gelmiş. Şöyle şu ince et buralar ama bakın buralar 67-69'lara gelmiş. Zaten şu kısmın fazla pişmesini istiyoruz çünkü kaburga. Hemen buralara bakalım. Bakın burası şu an 54'lerde. Yani şu kısım biraz daha pişmesi gerekiyor. Bunu biraz uzaklaştırıyorum artık. Çünkü bu istediğim noktalara geldi. Şunu biraz da şöyle çevireceğim. Şu uzak kısım arkadaşlar, şurası 52 derecelerde. Bunun biraz daha fazla pişmesi lazım. Şuranın da biraz daha pişmesi gerekiyor. O yüzden bu şekilde son birkaç dakika daha devam edeceğim. Ondan sonra ızgara üstüne alabiliriz etimizi. Evet arkadaşlar, şu an benim ilk hedefim olan 60 derece. Bu şu an az pişmiş bir et. Birazcık da ateş üzerinde pişireceğimiz için şu an normalde bu noktalar yeterli. Daha fazla pişirmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir açalım. Bir daha bir bakalım. Artık içleri pişti. Yani az pişmiş durumda, az önce de dediğim gibi. Şimdi bu saatten sonra yapılacak olan şey dışlarını mühürlemek. Ama bunun için biraz kuvvetli bir ateşe ihtiyacım olacak. Bu arada toplamda ne kadar olduğunu söylemeyi unuttum. Şu an itibariyle 55 dakika oldu arkadaşlar. 55 dakikada bu noktaya geldik. Kömürüm biraz azalmış. Ama şimdi kömür eklemekte açıkçası işime gelmiyor. Şöyle birazcık dağıtacağım kömürü. Mühürlemeye geçiyorum. Evet. Şöyle ilk başta yağlı tarafları alta gelecek şekilde. Bunu da kapatıyorum. Sırt eti yağlı olduğu için o yağlar şimdi ateşe damlayacak. O yüzden de alevlenme yapacak. Kapağı kapatırsanız alevlenme olmaz. Ateş şu an küllü olduğu için bakın açık bile pişirsem alevlenme yapmıyor. Bu da biraz bana avantaj oldu aslında bakarsanız. Şöyle şuna bir bakın. Bak kim geldi, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam hacım. Oy 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 Mustafa. Hacım seni böyle karşılıyorum Mustafa Allah'ını seversen ya. Oy maşallah ya. Oy 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 oy. Ne bu ya Mustafa? Hacım kuzu kafes yapıyorum sana. Biraz. Çiğ değil o. Kömürün rengi. Aa. Tabii. Kömür böyle bir renk veriyor. Kırmızı yapıyor etlere. Nasıl oluyor öyle? İçinde büyük ihtimalle kiraz ağacı falan gibi bir şey var. Böyle kiraz ağacı aynı böyle kızartır ova. Olay budur. Artık etleri alabilirim. Bu da böyle.
keseyim mi? Kes. Vallahi kes Keseyim hocam. bakayım. Dur bakayım. Bilmiyorum, ben kesemiyorum yani. O kesiliyor ama bir türlü ayıramıyorum. Nasıl lan, Adamsın şuraya ya. bak oğlum, tecrübe Adamsın konuşuyor ya. ya. Tecrübe Sulara bak, konuşuyor. sulara bak, Vallahi sulara bak, şuraya bak ya. Vallahi arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ya şu sulara bakar mısın? Bak bak bak. Yapma Görüyor ya, musun? ziyan etme Allah'ını seversen, ziyan etme. Hacım kes bir tane daha. Ulan şimdi madara olmayalım. Ya bir şey olmaz ya. Oo, baban da mı kasaptı ya? Gerçekten, Arkadaşlar. gerçekten vallahi mükemmel. ya. Pişme derecesi böyle. Gayet güzel pişmiş. Sular böyle. Bakın o dışındaki kırmızılığı yine göstermek istiyorum. Şu dışını çiz sanan arkadaşlar. Bu kömürün özelliği böyle bir renk veriyor arkadaşlar. Şöyle bir smoke renk gibi bir iz veriyor. Ya Mustafa, Vallahi yeter. aynen yeter. Sofrada da biraz Bismillahirrahmanirrahim. şov yapalım değil mi ya? Kekik atalım mı? İster misin kekik? Boş boş gidelim. Ya baba. Ne lan bu, ya mı? Arkadaşlar gerçekten müthiş bir şey. Sayenizde sebepleniyoruz yani. Çörekleniyoruz diyelim değil mi? Bir şey tabirinden çörekleniyoruz. Allah razı Estağfurullah. olsun Mustafa. Afiyet olsun hacım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Güzel. Al bunu. Arada çekim hatası. Babam telefonunu kapamamış. Arkadaşlar gerçekten olay olmuş ya bu. Ulan Mustafa çak. Vallahi çak. Harbiden çok beğendim. Cicam ne diyorsun? Böyle şeylere. Sivas'ta dayı vardı galiba. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Öyle olmuş yani. Anlatmaya gerek yok. Harbiden öyle oldu. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar içi şu an orta pişmiş yaptık. Yani ortaya yakın oldu. Tam istediğim gibi oldu. Yani daha fazla pişirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Saygı duyarım. Pişirin ama babam normalde iyi pişmiş et seven birisi. Evet. Nasıl hacım? Harbi harbi delikanlı gibi söyle. Kuzu olduğu için kayıyor gidiyor. Aynen. Aynen. Ama Ya bu suyu Normalde- kaybedersiniz ya pişirirseniz. bak böyle yenir ama biraz daha mesela pişti de daha da şey olabilir. Ya isteyenler, çok pişmişin çaresi yok. Az pişmişin çaresi var. Mangal orada yanıyor. Şimdi babam diyelim sevmedi mi? Kes kardeşim 2 dilim. Koy 2 dakika zaten çok O kadar. pişecek. Ama bu suları geri getirmenin bir yolu yok. Bu benim tam ayarım. Sen ne diyorsun Cüneyt? Bence de çok güzel. Omzumda Ali var. O da baba yiyeceğim diyor. Gel, Çok güzel gel. yani. Arkadaşlar ilk kestiğimiz bu taraf pirzolasıydı. Burası da şu gördüğünüz küçük küşleme. Bu küçük küşlemeyi ben de küçük yeğenime vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Lokumsun lokum. Mesela güzel mi? Güzel mi? Evet. Şunu da şöyle alayım şurasını. Hacım seni de. Bismillah. Burası daha ayrı bir güzel. Cücem gel sen de buna. Vallahi daha güzeldi. Arkadaşlar burası benim daha çok sevdiğim bir kısım. Benim de karşım ihtimal. Niye bu? Burası bel Karski kısmı hacım. Harika. Şuradan biraz da kendime keseyim ya. Ah. Lan böbrek gibi koktu o. Bakın arkadaşlar nasıl sulu olduğunu görüyorsunuz. Ve daha iyi pişti. Şöyle bir lokma da müsaadenizle ben tadayım. Eline sağlık. Vallahi muhteşem. Arkadaşlar gerçekten ben böyle bir şey yemedim. Şurası da bir bambaşka bir güzelmiş. Orası hacım böbrek yatağı Ha? derler. Ulan diyorum böbrek kokuyor diyorum. Ne istiyorum ya bu böbrek kokuyor. Vallahi böbrek kokuyor bak. Ya bu böbreğin yapışık olduğu konu. Tamam işte. konu. Ulan diyorum böbrek kokuyor bu ya. Normalde böbreğin tadı geçmez. Ama olabilir yani. Çağrışım Bak yapmış olabilir. şurada eğer şeyse kesme. Lan böbrek gibi koktu o. Duydum, Bak, duydum. ne diyeceksin? Duydum, mu? duydum. Böbrek kokuyor. Ben Duydum. anlamam Normalde- Normalde ne olduğunu yani. Arkadaşlar şu kısmı da kaburgası. Yani şu an artık daha fazla soğutmayalım istiyoruz. Çünkü Evet. sofrada devam edelim. Herkes de lezzetiyle yesin. Ben diyorum Allah razı olsun. Amin Teşekkür ederiz. cümlemizden inşallah. Çok uzun zamandan beri de böyle ızgara yemedik. Evet. Ben de yemedim. Yani Ramazan Aklınıza boyunca hiç gelelim. yapmadım. Allah razı olsun. Buyurun. Arkadaşlar bu tarifi çok istiyordunuz. Daha önce benzer bir tane vardı ama böylesini ilk defa yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Vallahi süper.